İnsan, sadece sevebilen bir varlık mı, yoksa içinde yıkmaya hazır bir taraf da mı taşıyor? Sigmund Freud, bu yıkıcı enerjiyi insanın doğasındaki ölüm içgüdüsüne ve tehdit algısıyla şekillenen bir savunma refleksine bağlar. Ancak bu karanlık tabloya daha farklı bakanlar da var. Bilişsel yaklaşımlar, şiddetin aslında izleyerek öğrenilen bir rütbe olduğunu savunuyor. Eğer bir çocuk, kural tanımazlığın ona çevre kazandırdığını, saldırganlığın ise bir statü ve ödül sağladığını zannederse, kötülüğü bir hayatta kalma stratejisi olarak kodluyor. Bir yanda kötülük fıtrat diyen Freud, diğer yanda kötülük öğrenilir diyen yaklaşımlar. Peki sizce insan neden kötücül duygulardan arınıp huzur içinde yaşamayı başaramıyor? Hemen yanımdan size sorayım. Şu saldırganlık meselesi hep konuşuyoruz. Doğuştan mı, sonradan mı diye çeşitli yaklaşımlar var. Biraz videomuzda da bunu dile getirdik. Ama bugün geldiğimiz noktada 2026 bilimi, ilimi nasıl tanımlıyor konuyu, nasıl yaklaşıyor? Seda Hanım, insan biyopsikososyal bir varlık. Yani Hepsi bir arada diyorsunuz. biyolojik olarak dünyaya getirdiklerimiz var, ailemizden öğrendiklerimiz var, deneyimlediklerimiz var, çevreden ve toplumdan öğrendiklerimiz var. Saldırganlık veya şiddet diyelim insanın doğasında var olan bir dürtü diyelim. Fakat bu dürtü bizde var ve biz bunu gerçekleştireceğiz anlamında değil. Nasıl mutluluk var? Nasıl bizde sakinlik var? Öfke de var, saldırganlık da var. Bu bizde var ama yaşam deneyimi, büyüdüğümüz aile, bize verilen sözler, okulda var olan ilişkimiz ve iletişimimiz, bizim toplumda gördüklerimiz, hayatın bize gösterdikleri birleşiyor ve dezavantajlı ya da avantajlı bir duruma getiriyor bizi. Ne demek dezavantajlı duruma getirmek? Yeterli ilgiyi, alakayı görmezsen, toplumdan yeteri kadar beslenmezsen, okul ilişkilerin ve deneyimlerin sağlam olmazsa, dışlanmışsan, duygularını ifade edemezsen dezavantajlı olursun. Sevilmişsen, öpülmüşsen, koklanmışsan, okul hayatın ve deneyimlerin senin var olacağın şekilde, duygularını ifade edeceğin şekilde sana anlatılmışsa ve sen kendini bir birey olarak ortaya koyabilmişsen avantajlı bir pozisyonda olursun. Hayat sana getirdikleriyle bu hayat devam eder diye giriş yapayım. Peki, çok güzel bir giriş oldu. Neydi? Biyopsikososyal. Sosyal, aynen. Biyopsikososyal. Hepsini kapsayıcı bir şey. Şimdi biraz sizinle bu sosyal meselesinin üzerinden dolaşalım ve şöyle soralım size de. Rol model davranışlar küçüklükte nasıl etkiliyor? Yetişkinliğe giden yolda çocukları rol modellik nasıl etkiliyor bu anlamda, saldırganlık Yani anlamında kısaca veya şiddet şöyle anlamında? diyebiliriz. Alternatifler oluştuğu zaman kişiler eğilimlerine göre de o alternatiflere yönelebilir. Bu yüzden alternatif oluşturmak ve bu alternatifleri olabildiğince barışçıl alternatifler olarak oluşturmak önemli. Bir de şiddet güdüsü olan bir güdü. Yani sosyoloji bilimi de bunu kabul ediyor. Ama şiddet aynı zamanda yönlendirilebilir, süblime edilebilir. Başka alanlara bu enerji sevk edilebilir. Neye? Mesela spora. Sanata yönlendirilebilir. Sanat derken de her şeyi kastediyorum. Heykel yapmaktan dans etmeye kadar. Zaten dünya tarihinde de medenileşme süreci aslında bu güdülerin kontrol altına alınması ve yönlendirilmesi üzerine gidiyor. Bir de biz şiddete, daha doğrusu güce nasıl bir konum veriyoruz? Bu da önemli. Yani güçlü olmak değil, haklı olmak daha değerliyse bir toplumda güç gösterisi de önemini kaybeder. Çünkü insanların genel güdüsü saygınlıktır. Bu saygınlığı edinebilecekleri başka yollar varsa şiddetten uzak durabilirler. Hatta şiddet saygınlığı azaltıyorsa yönelinmeyen bir eğilimde olabilir. Dolayısıyla insan biyolojik bir varlık ama medeni insan aslında toplumsal bir varlık. Bu biyolojik kimliğin üzerine başka şeyler gidiyor ve güdüler de bu şekilde olumlu anlamda yönlendirilebiliyor diye ben de bir giriş yapayım. Tamam, harika oldu. Şimdi bu konuyla ilgili çok bu aralar konuşulan bir şempanze meselesi ve deneyi var. Bu konuya özellikle gelmek istiyorum ama hazır psikolojiyi de konuşuyoruz ya. Ne dediniz? Psikolojik otopsi. Otopsi, evet. Nasıl bir şeydir bu ve sosyolojik otopsi de var mı? Bunu da ben sorayım. Olabilir, o da olabilir. İşin sosyal boyutunun analiziyle ilgili. Burada işin psikolojik boyutunun analiziyle ilgili. Burada daha çok mağdurların, ölmüş olan insanların
neden bu ölüm sürecine gittiğine dair yapılan analizde psikolojik bir takım etkenler var mı yok mu, ruhsal halinde herhangi bir sıkıntı var mı yok mu, bu kişinin suç işlemeye de aynı şey. Ama otopsi dediğimiz için daha çok mağdurlar için bunu söylüyoruz. Kişinin o hayatını kaybetme sürecinde yaşamış olduğu ve içinde bulunduğu psikolojik durumlar buna sebebiyet vermiş midir? Aşık olmak gibi, eziyet görmek gibi, aileden dışlanmak gibi veyahut da sevdiği birisi tarafından şiddete maruz kalmak gibi bir takım şeyler psikolojik otopsi altında değerlendirilir. Peki şu şempanze ile ilgili sizin bilginiz var mı, deney ile ilgili en son? Hiç kulağınıza çarptı mı? Geçen haftalarda bir haber olmuştu. Çok uzun yıllar, 30 yıldır Yapılan bir şey deney, 30 yıldır şempanze. gözlenen bir şempanze grubu. Kavga var. Evet, bir iç savaş patlak verdi. Ha, onu Evet, diyorsunuz. onu diyorum. Yani aslında bir şempanze iç savaşı. Burada şöyle bir durum söz konusu. Çok güzel geçinen bir topluluktan söz ediyoruz yıllarca. Fakat bir süre sonra bir kamplaşma, kutuplaşma başlıyor. Birbirine bilerek zarar verme, tuzak kurma, öldürme, erkek olanların daha çok öldürülmesi, hatta bazen bebek şempanzelerin de öldürülmesi gibi durumlar var. Burada yani şu dikkat çekici. Eski dostların düşman olması. Yani böyle birbirini gogo şempanzeleri diyorlar, isimleri de var onların. Hani birbirlerine yabancı grupları olsalar çok anlaşılabilir diye yorumlanıyor ama yani burada birbirinin tüylerini temizleyen, dost olan şempanzelerin işte bir müddet sonra sosyal bağlar kurmuş olmalarına rağmen neden düşmanlaştıkları ile ilgili. Hemen hocamın Evet, dediğinden ona- gireyim. İnsan biyolojik olarak dünyaya geliyor ama insanın mizacı, yazılımı, biyolojisi ben böyle dünyaya geldim, ben böyle demiyor. Şimdi orada da deneyimler, gerçekleşenler, sosyal ilişkiler, orada biliyorsun bir sürü ölü oldu. İktidar mücadelesi, birinin alanına müdahale etmesi. Bakın 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık kardeş oluyorsun. 50 yıl. Baban, annen ölüyor, bir tane araziden bilmem ne kalıyor. Birbirine giriyorsun. 50 yılını vermişsin, beraber yaş almışsın, beraber 50 yıl belki 20 yıl aynı odayı paylaşmışsın ama bana çok kaldı, sana az çok kaldı. Birbirini öldürenler var, biliyorsunuz bunlar. Evet. Deneyim, öfke, diğer duygular bizim geçmişimizle çok ilişkili. Orada da deneyin içeriğine baksak muhtemelen tamam ama onun başlangıcı, onu başlatan, olayı sürklese edip oraya götüren muhtemelen kendi önleyici düzeneğini çalıştıramayan, freni yapamayan ve başlatıp diğerlerinin de toplum psikolojisini bilirsiniz. Birileri bir şey yapar, artık güdülenirsin, burası senin liderin olur ve sen onun için devam edersin. İstersen 100 yıl birlikte yaşa. Sebepleri bilmen de gerekmez bir süre sonra herhalde. Gerekmiyor değil mi? zaten. Evet. Sen artık, o senin düşmanındır, artık senin hakkını almıştır ve sen bunu konuşarak halletmek yerine birbirini öldürerek halledersin. Ama başlatan bir şey vardır diyor. Kesinlikle orada bir iktidar mücadelesi var orada muhtemelen. Oranın işte ben kralıyım, benim sözüm geçiyor, benim dediğim oluyor, o benimki olacak derken orada bir liderlik ayrışmaya devam eden bir süreç var. Burada şöyle bir katkı yapayım. Hepimiz primatız. Primatlar öncelikle taklit yoluyla öğrenirler. Bebekler de keza doğduğunda anne ve babasına bakar, taklit yoluyla öğrenirler. Bu arada hepimiz birer genetik yazılımız ve genetik kodlarla doğuyoruz. O genetik kodlar da bizim refleks adını verdiğimiz davranışların neden olduğunu gösterir. Bu kavga ve gürültülerin altında yatan ise o 30 yıldır o iki şempanze grubu aslında iki ayrı grup. İki ayrı grup ayrı ayrı yaşıyorlar, pek birbirlerine karışmıyorlar ama teritoriyal alan dediğimiz hani ülkelerin sınırları vardır. Aynen olduğu gibi onlarda da o alanlar var. O alana tecavüz edilmesi veya girilmesi karşı tarafta ciddi bir infiale yol açıyor ve kavga oradan çıkıyor. Bunun da altında yatan temel sebep evrimsel açıdan hayatta kalma, üreme stratejisinin garanti altına alınmasıdır. Burada farklı gruplar baskın hale gelmek için diğer grubu alt etmeye çalışır. İnsanoğlu da öyledir ama yerleşik düzene geçtikten sonra işte hukuk denen bir sistem ve devlet denen bir sistemle beraber şiddete yatkın olan o genetik yazılım ve genetik kod törpülenmeye başlandı. Aksi takdirde kaos çıkacağı zaten belli. Evet. İnsan bir zamanlar işte böyle rastladığında dehşete kapıldığı bazı sahneleri şimdi içerik olarak kaydırıyor. Yani bir kanıksama söz konusu ve bu kanıksama hali bizi nereye sürüklüyor bunu görmemiz gerekiyor aslında. Şiddetin sessizce hayatımızın normali haline gelişini, o sarsıcı eşiği nasıl geçtiğimizi hadi gelin şimdi de konuşalım ve soralım. Şiddet normalleştirildi mi?
İnsan zihninde dürtüleri kontrol eden ve şiddeti sınırlayan mekanizmalar, belirli sosyal ve psikolojik süreçlerin etkisiyle zayıflayabiliyor. Bilim dünyasında dehümanizasyon olarak adlandırılan süreçte zihin, empati kurmayı bırakıp karşısındakini bir insan olarak değil, bir nesne veya bir engel olarak görmeye başlıyor. Bu ruhsal kırılma anında normalde kişiyi durdurması gereken ahlaki frenler devre dışı kalıyor. Değerlerin, erdemin ve vicdanın yerini acımasız bir boşluğun aldığı bu tablo, dijital dünyadan sosyal çevreye kadar uzanan çok katmanlı bir mekanizmanın sonucu. Peki, ahlaki kavramların içinin boşaltıldığı bu sistemde tüm değerleri devre dışı bırakan şey tam olarak ne? Şimdi şiddet tabii ki hep şiddettir ama sanki 20 sene öncesiyle bugün arasında bir fark var. Ya da biz bugün burada olduğumuz için mi bize öyle geliyor, bu bakış açımız yüzünden mi bilmiyorum. Öyle mi sizce? Seda Hanım, eskiden şiddet çok butikti. Bir mahallede, bir semtte, bir yerde olan şiddete sadece orada olan insanlar şahit olur. Kendi habitatı içinde sorun çözülmeye çalışılır ve o habitat içinde olan insanlarca var olurdu. Bakın, bir olay oluyor. 1 saat boyunca dürtülerimiz en yukarı çıkarak onu yaşıyoruz. Öldürdü, vurdu, kırdı, kesti, 3 yeri bitiyor. Öbür gün kalkıyoruz, 2 saat sonra ya bırak öbür günü. Yeni bir şey çıkıyor. O öldürdü, o kaldırdı, o geldi. İnanılmaz şekilde maruz kalıyoruz. Biz bu kadar şeyi görmeye, bilmeye ve kanıksamaya başladığımız için bu olaylar artık çok sıradan geliyor. Bahsettiğiniz Gülistan olayı. Bunun gibi şimdi Çağla Tuğaltay olayı. Artık bu, onu bitirdin. Ben bile Çağla Tuğaltay ile ilgili bir sürü video izledim. İzledim, o avukatı izliyorum, öbürünü izliyorum, adli tıp uzmanını izliyorum. Bir süre sonra artık bunlar sanki bir dizi izliyormuş gibi geliyor bize. Biz eskiden daha butik, daha kendi habitatımızda, tekrarlıyorum, görür ve devam ederdik. Şu anda birinin birini dövmesi, birinin birini bıçaklaması, birinin birini gasp etmesi, bir şey yapması artık bize çok olağan geldiği için ve çok çabuk tükettiğimiz için. Bir yerde ben çocukken şunu hatırlarım, biri kaçırıldı, bir şey oldu, bir çocuk kayboldu. Bütün Kartal'da, Cevizli'de o çocuk aranır, bir şey yapılır, bulunur, orada biterdi. Şimdi bir şey olduğunda bütün Türkiye şahit oluyor, hepimiz duyuyoruz, yorum yapıyoruz, görüyoruz ve bu bir süre sonra da artık olabilecek bir şey gibi bizim zihnimize girdiği için de bunu normal sayıp öbürüne geçiyoruz. Neden oldu, niye oldu, niçin oldu kısmı bizi ilgilendirmiyor. Kim paylaşacak, ilk nasıl paylaşacak, kim görecek, yorum yapacak, kaç beğeni alacak olayları işi maalesef buraya getirdi. Şimdi maruz kalma sıklığımıza atıfta bulunuyorsunuz ve bunun bize bir tür kabuk ördüğüne ve belki hafızayla ilgili olarak da çok çabuk unutup yenisiyle karşılaştığımız için çok çabuk unuttuğumuza atıfta bulunuyorsunuz. Yani aslında bu maruz kaldığımız şiddet olmasa da haber anlamında, malumat anlamında aynı şey. Yani dünyanın bir yerinde olan bir şeyden anında haberimizin olması. Yani Trump'ın söylediği şey havadayken daha örneğin savaşla ilgili hepimizin haberinin olması. Bütün bunlar evet yani iletişim denen şeyin tabii çok... Hocalarım daha iyi bilir. Evet. Acaba 50 yıl önce, 100 yıl önce işlenen suç istatistik nüfusa göre şimdiyle çok farklı mıydı? Yani çok değişik miydi? Ama dünya var olduğundan beri bunlar var ama ilk defa bu kadar yoğun şekilde temas eden bir grubuz biz. Ve Evet. bunu ilk defa bu kadar dehşetle karşılamayıp oldu öbürü, tüket, öbürüne geç, öbürüne geç bizi buraya getirdi. Yani artık normalimiz oldu bu. Dikkat et yazılanlara, çizilenlere. Dediğim gibi istatistiğe baksak belki ortada bir şey çıkarırız. İstatistiğe baksak bir şey çıkarır mıyız? Çok. Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki 1 saat içerisinde belki 1 saat 2 saat sonrasında yeni bir olay görüyoruz. Değil mi işte? X'ten şuradan buradan geliyor görüyorsunuz. Daha polis olay yerine gitmeden biz bunu sosyal medyamızda görebiliyoruz. Peki geçmişte nasıl bir şey vardı? Okuma yazma biliyorsanız bir gazetenin 3. sayfasında bu haberleri okuyabilirdiniz. Doğru Bir mu? gün sonra Türkiye için konuşuyoruz. Yani Türkiye olay için Türkiye'deyse okuma bir yazma gün da sonra biliyorsanız okuma değil mi yazma bütün? biliyorsanız, evet. Ancak bir gazetenin 3. sayfasında Eğer sizin bir gün mahallenizde sayfa. olmadıysa. Bravo. Şimdi doğal olarak yani oradaki algıyla bugünün algısı bir olabilir mi? Aynı haberi 13 yaşındaki çocuk da görüyor. 83 yaşındaki insan da görüyor. Algıdaki yükselme ile
gerçek hayatın şekilleri farklı. Buna bir yorum daha eklemek istiyorum özellikle az önce sorduğunuz soruya. Benim baktığım açıdan benim gördüğüm eksiklik empati erozyonudur. Bugün geldiğimiz noktada niye bu kadar şiddet artık izlediğimiz bir şey olmaktan çıkıp her an yaşadığımız bir şey haline geldi? Siz nasıl bir katkı vermek Ya istersiniz? bunun Fatih birçok Bey? yönü var. Aslında söylendi, algıyla ilgili bir tarafı var. Yani aslında birçok şiddet türü yok oluyor. Yani tarih içinde. Bunun tarihsel araştırmalara baktığımız zaman ne bileyim mesela eğitimde öğrencilere uygulanan şiddet artık yasaklanmış bir şiddet. Oysa eskiden ritüeli olan bir şeydi. Benim kuşak mesela çok dayak yedi ilkokulda. Bunlar artık görülmeyen, az görülen şeyler. İkincisi, neyi şiddet olarak algılıyoruz? Eskiden şiddet olarak algılanmayan, terbiyenin bir parçası olarak algılanan bazı davranışlar, tutumlar ya da sözlü şiddet. Sözlü şiddet yeni bir kavram. Yani hakaretin, aşağılamanın şiddet olarak algılanması, bunun hatta işte yasal süreçlere dahil edilmesi, bu anlamda olumlu ilerlemeler var. Aslında çok hani uzun bir tarihsel süreçte baktığımızda birçok anlamda şiddet duyarlılığı artıyor aslında, şiddet artmıyor. Şiddete karşı duyarlılığımız artınca şiddete maruz kalındığında daha da fazla infiale uğruyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Yani çelişkili durum bu. Empati eksikliği de bazı açılardan tartışmalı bir kavram. Bir taraftan hani çok gördüğümüz şey bize empatiyi zayıflatıyor. Ama diğer taraftan empatiyi arttıran yönleri bile olabiliyor. Farkındalık da yaratabiliyor bazen. Hani nasıl sunulduğu önemli. Daha doğrusu nasıl tartışıldığı önemli. İyi bir şekilde, doğru bir şekilde tartışılırsa insanlarda duyarlılığı arttıran bir şey de olabiliyor. Mesela haber verme. O yüzden hani habercilerin sorumluluğu önemli. Haberciler olumlu ya da olumsuz anlamda rol oynayabilir. Diğer sosyal medyaya, dijital şiddete vesaireye gelince de biraz gelmeden dersime çalıştım. 2024'te Fransa'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir araştırma yapılmış. Onda şu görülmüş, bu oyunları, bilgisayar oyunları şiddet içeren kısa bir süre içinde agresifliği arttırıyor. Yani oyunu bırakıyor mesela bir kişi 10-15-20 dakika içinde hala o agresifliğin etkisinde kalıyor. Sonra birden düşüyor. Amerika'da yapılan araştırmalar var, işte onlarca yıl süren farklı metotlarla. Onlarda da çok anlamlı, net ilişki bulmakta zorlanıyorlar. Ama şöyle bir şey de var, şiddet potansiyeli zaten olan bir kişi de bu tür ortamlar o şiddeti arttırabiliyor. Yani işin esası şuna dayanıyor. Bir, şiddete nasıl bakıyoruz? İkincisi, şiddete başvurma gerekliliği, tırnak içinde söylüyorum, var mı? Bir kişinin kendini ifade etmesi için, toplumda saygınlık görmesi için. Şöyle şeyler vardır. Mesela bazı alalım, kadına karşı şiddeti alalım. Kadına karşı şiddetin bazı unsurları artık toplum tarafından en azından çok ayıplanan, yadırganan, kötü görülen hale geldi. Bu anlamda duyarlılık çok arttı. Ama bazı konularda da artmadı. Şunu demek istiyorum. Mesela namus cinayeti, tutku cinayeti, Batı'da da öyle deniyor. Daha romantik bir isim veriliyor. Onun hala bir statüsü var maalesef toplumda. Yani yasalar, şöyle bir şey var. Yasalar bazı eylemleri suç olarak niteliyor. Çok da ağır cezalara çarptırıyor. Ama kültürel kültürel ilişkilerde, toplumsal alanda onlar o kadar da Karşılık bulmayabiliyor. bulmuyor, ayıp Negatif görülmüyor. anlamda, Mesela peki. yani tırnak içinde söylüyorum ama daha muteber suçlular bile olabiliyor. Mesela hapishanede vesairede. Bunu kırmak çok önemli. Yani insana karşı her türlü şiddeti ayıplayan, sadece suç olarak görmeyen, aynı zamanda ayıplayan bir toplumsal yapı oluşursa gerçekten suç psikopatlara ait bir şey haline gelir.